Dünyanın en büyük imparatorluğunu yönetmek için doğdun. Ama bütün dünyan etrafı yüksek duvarlarla çevrili tek bir odadan ibaret. Her gece kapına yaklaşan o ağır ayak seslerini dinliyorsun. Gelen kişi sana yemek mi getiriyor yoksa boğazına geçirilecek ipek bir kement mi? İşte lüks içindeki bir ölüm kalım savaşı. Kardeş katlinden kaçarken kendi zihnine hapsolduğunuz yer, kafes. Namı diğer şimşirlik. Bu videoda bir Osmanlı şehzadesinin her an öldürülme korkusuyla geçen, paranoya ve deliliğin sınırındaki o klostrofobik hayatının tam kalbine giriyoruz. Osmanlı'da kafeste şehzade olmak gerçekten nasıl bir cehennemdi? Hazırsanız kapıları üzerimize kilitliyoruz. Bu arada henüz yeni bir tarih kanalıyız. Abone olarak, videoyu beğenerek ve yorum atarak daha fazla video atmamızda bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Her şeyden önce bu kafes neden icat edildi? Fatih Sultan Mehmet'in o meşhur nizamı alem için kardeş katli vaciptir yasasını bilirsiniz. Yüzyıllar boyunca tahta çıkan padişah, kendi kanından olan kardeşlerini boğdurttu. Ta ki 1. Ahmet dönemine kadar. Bebek yaştaki kardeşlerin tabutlarının saraydan peş peşe çıkması halkta ve askerlerde büyük bir travma yaratmıştı. Çözüm mü? Öldürmeyelim ama yaşamalarına da tam olarak izin vermeyelim. İşte Ekber ve Erşet sistemiyle birlikte kafes dönemi, şimşirlik tam olarak böyle doğdu. Artık şehzadeler sancaklara gidip devlet yönetmeyi öğrenmeyecek, Topkapı Sarayı'nın en izole köşesinde yüksek duvarların ardında sırasını bekleyecekti. Hayal edin, dünyanın en zengin sarayındasınız, ipek kaftanlar giyiyorsunuz, en lezzetli yemekleri yiyorsunuz ama odanızdan çıkmanız yasak. Daha da korkuncu, etrafınızdaki herkes sağır ve dilsiz. Neden mi? Çünkü dışarıdan tek bir fısıltı, bir haber, bir isyan kıvılcımı bile duymanız istenmiyor. Hizmetinize verilen cariyeler özenle seçilmiş, hamile kalması imkansız ya da yaşlı kadınlardan oluşuyor. Eğer kazara bir cariye hamile kalırsa o bebek asla doğamıyor. Çünkü tahta geçmeden baba olmanız, devlete ortak olmanız demek. Sadece yiyip içtiğiniz, duvarlara bakarak günleri saydığınız, sessizliğin çığlığa dönüştüğü bir altın zindan. Gelelim işin psikolojik boyutuna. Bu kafesteki en büyük işkence fiziksel değil, zihinseldi. Günün birinde padişah olan ağabeyiniz fikrini değiştirip o meşhur kementi boynunuza geçirmek isteyebilirdi. Her tıkırtı, kapıya yaklaşan her adım acaba bugün mü sorusunu akla getiriyordu. Mesela Sultan İbrahim yıllarca o kafeste hücre hapsi yaşadıktan sonra ağabeyi 4. Murat'ın öldüğü ve tahta geçeceği haberi ona verildiğinde inanmadı. Gelenlerin onu boğmaya gelen cellatlar olduğunu sanıp kapıyı içeriden kilitledi. Ki annesi Kösem Sultan, 4. Murat'ın cesedini onun gözleri önüne serene kadar dışarı çıkmaya ikna olmadı. Kafes sistemi Osmanlı'nın damarlarına enjekte edilen yavaş bir zehir gibiydi. Devlet yönetmeyi bilmeyen, insan yüzü görmemiş, çocukluktan itibaren travma üstüne travma yaşamış adamlar bir gün aniden cihan padişahı ilan ediliyordu. İkinci Süleyman tam 39 yılını bu kafeste geçirdi. Düşünebiliyor musunuz? 39 yıl boyunca sadece okuyup ibadet ederek ölümü bekleyen bir adam, bir sabah kalkıp koca bir imparatorluğun başına geçti. 1. Mustafa ise kafesin yarattığı psikolojik tahribatın en acı örneğiydi. Tahta çıktığında devlet adamlarına altın fırlatıyor, saray koridorlarında gayipten sesler duyup koşuyordu. Kafes, şehzadelerin bedenlerini kurtarmıştı belki ama zihinlerini paramparça etmişti. Peki, yıllarca hatta 10 yıllarca küçücük bir dairede hapis kalan bu adamlar delirmemek için ne yapıyordu? Cevap basitti. Sanat ve zanaat. Şehzadeler vakit öldürmek için tesbih dizmeyi, ahşap oymacılığını, kuyumculuğu ve hat sanatını öğreniyorlardı. Dış dünyayla bağları kesik olduğu için kendi iç dünyalarına, notalara ve kelimelere sığındılar. Mesela 3. Selim o dilsiz ve sağır duvarların arasında öyle bir müzik yeteneği geliştirdi ki bugün bile dinlediğimiz Suzi Dilara makamını icat etti. Kafes bir yandan şehzadeleri siyasetten ve halktan koparırken ironik bir şekilde Osmanlı'nın en büyük sanatkarlarını da bu karanlık odalarda yetiştiriyordu. Ama bu zarif hobiler kılıç sallamayı bilmeyen, ordu yönetmemiş naif padişahların habercisiydi. Kafeste dışarıyla iletişim kurmak kesinlikle yasaktı. Ama insan doğası bu. Bir açık kapı her zaman aranır. Cariyelerin elbiselerine saklanan gizli pusulalar, rüşvetle satın alınan dilsiz ağalar, bunlar hayatla kumar oynamaktı. Şehzade Mahmud'un hikayesini duymuş muydunuz?
Babası 3. Mehmet döneminde annesinin falcılardan aldığı padişahın yakında öleceği yönündeki bir mektup yakalanır. Kafesteki yalnızlık yetmezmiş gibi bir de dışarıyla gizli yazışmaların faturası çok ağır olur. Gecenin bir yarısı Şimşirlik dairesine giren dilsiz cellatlar genç şehzadeyi boğarak öldürür. Yani o duvarların arasında bir kağıt parçası sizi tahta da taşıyabilirdi doğrudan mezara da. Her fısıltı, her gizli bakış ölümcül bir risk taşıyordu. Şimdi sıkı durun çünkü kafes sistemini yarattığı en büyük enkazdan bahsedeceğiz. 3. Osman, tam 51 yıl. Dile kolay, yarım asır boyunca o odalarda hapis yaşadı. 51 yılın ardından ağabeyi 1. Mahmut ölünce kafesin kapıları açıldı ve ona artık padişahsın denildi. Peki ne oldu dersiniz? 51 yıl boyunca doğru dürüst yürüyemediği, koşamadığı, at binmediği için bacak kasları erimişti. Tahta çıktığında yürümekte zorlanıyor, özel bastonlar kullanıyordu. Üstelik kadınlardan ve kalabalıktan o kadar nefret etmişti ki sarayda yürürken cariyeler önüne çıkmasın diye ayakkabılarına demir kabaralar taktırmıştı. O adımları duyan herkes saklanmak zorundaydı. Düşünün, dünyanın en güçlü adamısınız ama kendi sarayınızda insan yüzü görmek istemiyorsunuz. Kafes onu bir cihan imparatoru değil, güneşe ve insana düşman, yaralı bir mahkuma çevirmişti. Şimşirlik aslında Osmanlı'nın kendi sonunu hazırladığı yerdi. Devlet, şehzadelerin kanını akıtmamak için çok daha tehlikeli bir şey yapmış, onların zihinlerini ve ruhlarını yok etmişti. Savaş meydanlarında askerle omuz omuza savaşan, halkın derdini dinleyen Fatihler, Yavuzlar ve Süleymanlar gitmiş, yerini gölgesinden korkan, sadece saray entrikalarıyla ayakta kalmaya çalışan, dış dünyadan tamamen bir haber yöneticiler almıştı. Milyonlarca kilometrekarelik bir imparatorluğun kaderi, hayatı boyunca o birkaç yüz metrekarelik avludan dışarı adım atmamış adamların ellerine bırakılmıştı. Kardeş kanı dökmek mi, yoksa bir insanı yaşarken mezara koyup delirtmek mi daha acımasızdı? Osmanlı, bu kanlı ikilemin cevabını yüzyıllar boyunca Şimşirlik'in o sağır ve dilsiz duvarları arasında aradı. Kafes sistemi belki hanedanın soyunu bir şekilde devam ettirdi ama Cihan İmparatorluğu'nun o eski, yırtıcı ruhunu sonsuza dek o karanlık odalarda boğdu. Dört duvar arasında deliren, gölgesinden korkan ve dünyayı hiç tanımadan dünyayı yönetmeye kalkan bu adamların trajedisi aslında koca bir imparatorluğun da sessiz çöküş hikayesiydi. Tarihin bu karanlık ve psikolojik dehlizlerinde anlattığımız hikaye burada bitiyor. Ama sarayın sırları asla tükenmez. Eğer bu video tüylerinizi diken diken ettiyse hemen şimdi ekranda çıkan videolarından birine tıklayın. Yorumlarda kafes sistemi hakkında görüşlerinizi yazabilirsiniz. Bize destek olmak için videoyu beğenmeyi ve Mamba Tarihi'ye abone olmayı unutmayın. Karanlıkta kalmayın, tarihte kalın.